Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda App Inventor'ın Canva özelliğini kullanacağız ve ekrana çizim yapacağız. Ayrıca kontrol ifadelerine giriş yapacağız arkadaşlar. If bloğunu kullanacağız. Şimdi iki seçenek bulunacak arkadaşlar. O yüzden iki tane buton ekleyeceğim. Butonlarımı yan yana ekleyebilmek için arkadaşlar buradan Layout'tan bir tane Horizontal Arrangement alıyorum. Bakın bu içine attığımız nesneleri arayüz elemanlarını yan yana eklememizi sağlıyor arkadaşlar. Eğer Vertical alsaydım da alt alta ekleme yapabilirdim. Aksi halde arkadaşlar yan yana iki nesne koyamazsınız. Yani mesela bunun altında deneyelim. Bakın bunun yanına ben ikinci bir şey koyamam. Ama bu Horizontal Arrangement'ı kullandığımız zaman iki nesneyi yan yana koyabiliriz. O yüzden bunu buraya getiriyorum. Sonra bunu da getiriyorum arkadaşlar. Bu üstüne bıraktığım zaman bakın bu şekilde eklemiş oldum. Altına da arkadaşlar Canva, bakın şu çizim ve animasyon kısmından Canvas'ı ekliyorum. Canvas arkadaşlar çizim yapabilmemizi ve hareketli nesneleri hareket ettirebilmemizi sağlıyor. Bunu şeyimize ekleyelim. Projemize ekleyelim. Şimdi arkadaşlar özelliklerini ayarlayalım. Text butonumdan birisinin ismini, tekstini, bu butonumdan birisinin tekstini arkadaşlar çizgi yapıyorum. Buna tıkladığım zaman çizgi çizim yapacağız. Diğerinin isminde arkadaşlar daire diyelim. Dairesel çizim yapacağız. Aslında çizgisel, burada çizgi, burada da dairesel çizim yapacağız. Bunu da arkadaşlar daire diye belirleyelim. Biraz belki fontlarını kalınlaştırabiliriz veya büyütebiliriz de. Şöyle daha iyi gözüksün. Bunun da fontunu biraz kalınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar Canvas'ımın height ve width özelliklerini, yani genişliğini ve yüksekliğini ekranı doldurmasını isteyeceğim. Bütün butonların dışında kalan ekran tamamında çizim yapabilmek istiyorum şu alt kısımda. O yüzden fill parent diyorum. Bakın height ve width özelliklerine ekranı doldur diyorum. Ekran ne kadar genişse yatayda ve dikeyde o kadar arkadaşlar Canva genişleyecek. Şimdi kod kısmına geçelim. Kodlarımıza başlayalım. Bloğa geliyorum. Kodlamaya geçmeden önce son bir nesne daha ekleyelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Ekranı salladığımız zaman bir accelerometer sensör ekleyelim. Onu da ekranı sallayarak ekranı temizleyelim arkadaşlar. Çizimlerimizi temizlesin. Sensörlere geliyorum. Daha önce kullanmıştık bu sensörü. Buraya bırakıyorum. Evet. Accelerometer sensörü eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi kodlamaya geçelim arkadaşlar. Öncelikle bir değişken oluşturacağım arkadaşlar. Değişken oluşturmayı biliyoruz. Şuradan şekil, Türkçe karakter kullanmıyorum. Şekil diye şekil isimli bir değişken oluşturuyorum ve bunun değerini önce boş ayarlıyorum. Bu değişken ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu değişkenim butonlarımın tıklanmasıyla değişecek değeri. Birinci butona tıkladığımda çizgi, ikinci butona tıkladığımda da daire değerini alacak. Ben de bu değişkenin değerini kontrol ederek kullanıcı çizgi mi çizmek yoksa daire mi çizmek istiyor? Bunu öğreneceğim ve ona göre çizim yaptıracağım. O yüzden buton 1'e geliyorum. Buton 1 tıklandığı zaman hemen set şekil diyorum. Şekil değişkenimin değerini çizgi olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Birinci butonum çizgi butonuydu. Bunun aynısını buton 2 içinde yapıyorum. Buton 2'ye tıkladığımızda da diyorum değişken değerini değiştireceğim yine. Set ile değiştirip get ile değeri okuyorduk arkadaşlar. Global şekli bu sefer de daire yap diyorum. Şimdi neyi biz arkadaşlar çizeceğimizi, bu değeri global değişkeni, global şekil değişkeni okuyarak ayırt edeceğiz. Artık kodlama kısmına Canva'yı kodlama kısmına geçelim. Canva'da arkadaşlar Canvas'ımdan şu drag olayını alıyorum. Yani parmağımızı ekran üzerinde gezdirdiğimizde bu olay gerçekleşiyor arkadaşlar ve bunun içindeki kodlar çalışmaya başlıyor. Buraya bir koşul ifadesi kullanacağım arkadaşlar. Çünkü ben kullanıcı çizgi mi çizdirmek istiyor, daire mi çizdirmek istiyor, bunu kontrol etmem gerekiyor. Bunu da ancak if yapısı veya switch case yapılarıyla kontrol edebilirim.
Şimdi arkadaşlar if şöyle alıyorum. Buradan açıp else if, else diye ekleyerek gidebilirim. İstediğim kadar else if ekleyebilirim. Sonra da bir else ekleyebilirim. Yani bu mantığını bir söyleyelim. Hatta bir tane yanlışlıkla eklemiş olduk. Şuradan arkadaşlar bir tane else kullanarak daha kısa anlatayım. Şimdi buraya bir şart yazacağım arkadaşlar. Bu şartım doğruysa şuradaki işlemleri yapar. Diğerlerine hiç bakmadan bu bloktan çıkar. Alttan devam eder şu kısımdan. Eğer buradaki şartım yanlışsa buradakine bakar. Else if'e bakar ve bu şart doğruysa da şu kısımdaki kodları yapar ve yine bu tamamından çıkar. Şu alt kısımdan kodlama devam eder. Eğer bu da yanlışsa arkadaşlar, ki bu else if'i istediğim kadar arttırabiliyorum. En sonda bunu yapar arkadaşlar. Şu üstteki kaç tane else if ve olduğu önemli değil. If ve bu else if'ler hatalıysa hiçbir şeye bakmadan else'dekini gerçekleştirir arkadaşlar. Şimdi bizim iki tane ihtimalimiz var. O yüzden ben else'yi kaldırıyorum. Else'yi kullanmama gerek yok. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Sadece if ve else if kullanacağım. Önce if'in içinde arkadaşlar ben değişkenimin değerinin çizgi olup olmadığını kontrol edeceğim. Diyorum ki şekil değişkenimin değeri. Text alıyorum buradan. Çizgi olmuş mu? Çizgi mi? Buna bakıyorum. Evetse burayı yapar arkadaşlar. Ve burayı yaptıktan sonra şu kısma gelerek bunun altından devam eder. Yani if bloğundan çıkar. Değilse burayı kontrol eder. Evet, çizgi ise ben çizgi olduğunda çizgi çizdirmek istiyorum. Canvas'a geliyorum. Draw line seçeneğini alıyorum. Call draw line metodunu alıyorum. Bu metot arkadaşlar çizgi çizdirmemizi sağlıyor. Şimdi burada bir başlangıç bitiş noktası, bir başlangıç noktası belirleyeceğim, bir de bitiş noktası. Başlangıç noktasının yatay koordinatı x1, dikey koordinatını da y1 verecek. Ben yatay ve dikey koordinatlarını prev x ve prev y olarak vereceğim. Şimdi arkadaşlar start x ile start y ilk dokunduğum andaki konumları alır verir bana bilgi olarak. Prev x ve prev y mevcut konumdan önceki konumu verir. Current x ve current y de mevcut konum verir. Biz burada prev x ve y'yi kullanarak sürekli önceki konumla yeni konum arasında doldurarak çizgi çizme işlemi yapacağız. Şimdi prev x'i aldım. Burada da prev y'yi aldım. Prev x'ten geliyor zaten arkadaşlar. Current aktif olan x konum, yani mevcut konumla mevcut konum y dedim. Buradan çizgi işlemi tamamladım. Peki bu değilse bu sefer else if'e bakıyorum. Diyorum ki o zaman bak bakalım bizim çizgi değişkenimizin değeri acaba daire mi? Çünkü burada bir de daire seçeneğimiz vardı. Arkadaşlar buraya text özelliğinden daireyi alıyorum. Evet, daire ise de arkadaşlar yine Canvas'a geliyorum ve buradan call draw circle seçeneğini seçiyorum. Bakın şimdi circle'da bir merkez noktasını belirleyeceğiz dairenin. Bunları ben mevcut konum üzerinden belirleyeceğim. Dairenin radius'ta yarıçapını belirleyeceğim. Buraya mesela 15 diyelim. Şimdi dairenin içi dolu olması gerekiyor tabii daire olduğu için. Ama biz bunu false yapıp çember olarak içi boş da çizebiliriz arkadaşlar. Hatta öyle deneyelim. False olarak seçelim. Evet. Şimdi istersek burada başka else if'ler yapabilirdik. Farklı bir çizim, mesela yazı yazdıracaksak da buraya bir else if daha ekleyebilirdik. Başka bir şey için bir else if daha ekleyebilirdik. En son mesela bunların hiçbirini istemiyorsa, ekrana bir şey çizdirmek istemiyor musunuz diye mesaj vereceksek, ekstra bütün bu durumların dışındaki durumlar için de else belirleyebilirdik. Ama biz bu ikisiyle programımızı yapacağız arkadaşlar. Şu anda çizimi yaptırdık. Son olarak arkadaşlar bu kodları şöyle silelim. Yanlışlıkla eklemişiz. Son olarak yapacağımız şu: accelerometer sensöründe sarsıntıyı hissettiği zaman, yani ekranı salladığımda yine Canvas'a gidiyorum. Ekranı temizletiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi programı çalıştırıyorum. Telefonumdan da okutacağım arkadaşlar uygulamamda.
Evet arkadaşlar, şimdi yükledi. Çizgi çizme butonuna tıklıyorum ve serbest çizimler yapabiliyorum. Daire çizme butonuna tıklıyorum. Bakın bu sefer gördüğünüz gibi tıkladığım yer arkadaşlar, götürdüğüm zaman içi boş bu şekilde daire çemberler çiziyor. Aslında çember çizdirdik. Ekranı salladığım zaman da ekrandaki çizgileri temizliyor arkadaşlar. Tekrar çizgiye geldim. Bakın çizgi çizdim. Tekrar daireye geldim. Daire çizdim. Salladığım zaman arkadaşlar ikisi de kayboluyor. Bütün çizimlerim kayboluyor, temizleniyor. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.